Annem bugün sizlerle birlikte buzluğunda yeri olmayanlar için bamya konservesi tarifi hazırlıyor. Bamya konservesinin bütün detaylarını A'dan Z'ye pişirilmesinden saklanmasına kadar birlikte hazırlıyoruz. Umarım bu tarifi dener ve beğenirsiniz. Bamya konservesi için buyurun videoya geçelim. 2 kilo taze bamyayı güzelce yıkadı, süzdürdü annem. Ucunu kalem açar gibi kesiyor. Bu işlemi yaparken yakından çektik. İlk defa yapacak olanlar için daha faydalı olsun diye. Bizi nereden izliyorsunuz? Yorumlara yazarsanız bizler de öğrenmiş oluruz. Yurt içi ve yurt dışı herkese selamlar gönderiyoruz. Videoyu beğenen elleriniz para görsün inşallah. Annem tüm bamyayı bu şekilde ayıklıyor. Sap kısımlarını direkt kesmiyor salyalanmasın diye. Böyle koni gibi, kalem açar gibi kesiyor saplarını. Sonrasında büyük olanları ikiye veya üçe bölüyor. Küçük olanları hiç ellemiyor. Onları bütün bütün pişirecek inşallah. Şimdi sırada ankon domatesimiz var. Burada 2 kilo ankon domates var. 2 kilo taze bamyaya 2 kilo ankon domates kullanıyor annem. Damak zevkinize göre domates miktarını arttırıp veya azaltabilirsiniz. Annem şöyle güzelce yıkadıktan sonra kabuğunu soyacak inşallah. Başta dediğim gibi bu videoda nasıl saklanması gerektiği, bamya yemeği tarifi onu da göstereceğiz. Yani kışın nasıl pişirilmesi gerektiği tüm detaylar bu videoda. Annem bir bir kabuklarını soymaya başlıyor. Gerçekten mutfak işi sabır işi. Annelerimizin hakkını ödeyemeyiz. Hepsi emek emek yapılıyor. Tabak tabak yeniliyor. Kışın hazırlanıyor, yazın yeniyor. Yazın hazırlanıyor, kışın yeniyor. Hep bir hazırlık içerisindeler gerçekten. Bakın şöyle domateslerimiz de çok güzelmiş maşallah. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, kaydetmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bu arada her gün canlı yayın açmaya çalışıyoruz. Aysel Sultanımın yaptığı tarifleri canlı canlı izlemek isterseniz canlı yayınlara katılabilirsiniz. Yani bir günde 2-3 defa açıyoruz Aysel Sultan'ın hazırladığı tarifleri oradan izleyebilirsiniz. Şöyle bütün domatesleri doğradıktan sonra biz bir aşure tenceresi kullandık. Domates iyice böyle kıvam alana kadar pişeceği için büngül büngül kaynayacağı için böyle derin çukur bir tencere tercih ettik. Evimizdeki imkanlarımıza göre şimdi domatesi pişirmeye koyacağız. Her şey hazır. Rabbim ne güzel nimetler vermiş. Bunları değerlendirmek lazım. Öncelikle domatesleri pişiriyor annem. Sonrasında bamyayı ekleyecek. Çünkü pişme süreleri bir değil. Domates biraz kıvam alması gerekiyor. Sonrasında taze bamyaları ekleyip bir 5-10 dakika daha pişirecek. Yani kışın da pişeceği için az bir pişirme işlemi yapıyor. Çok pişirmiyor. Yani sizlere de tüm püf noktalarını aktarmaya çalışıyorum. Çünkü herkes emek ve malzeme harcıyor. Şöyle salyalanmaması için bir çay bardağı taze sıkılmış limon suyu ekliyor annem. Kesinlikle hiçbir sünme, salyalanma işlemi olmuyor. Üzerine tuzumuzu da ekleyecek. Bütün konservelere tuz ekler annem. Bozulmaması için sizlere de fikir olsun. Şöyle sofralık tuzdan ekledi. Bir yemek kaşığı kadar. Karıştırdıktan sonra tertemiz yıkamış olduğumuz kuru kavanozların içerisine dolduracak. 5 dakika pişiriyor bakın, çok pişirmiyor. Kapakları mutlaka sıfır kullanıyoruz. Hiç kullanılmamış sıfır kapakları tercih ediyoruz. Çünkü eğer kullanılmış kapak kullanırsanız kavanozların atma riski yüksek yani. Benden demesi bir fikir olsun. Çünkü yani o kadar emek veriliyor, atmaması lazım. Ve bunları nasıl saklayacağımızı da bahsetmek istiyorum. Annem şöyle kavanozların ağzına kadar dolduruyor, hiç boşluk kalmayacak şekilde. Mutlaka boşluk kalmaması gerek. Ondan sonra sıfır kapakları iki geri bir ileri olacak şekilde sıkıca kapatıyor. Yani bu önemli detay. Sonrasında ters çeviriyor. Yani
Bazen bize yorumlar gelebiliyor ters çevirmeyin diye ama annemin yıllardır yaptığı yöntem hiç bu şekilde atma olmadı. Hep kullanıyoruz. Mesela 2 yıla kadar, 3 yıla kadar bile tazecik durabiliyor sanki yeni yapılmış gibi. Mutlaka kapağını kapattıktan sonra ters çeviriyor ki vakumlansın diye. Sonrasında bir gün o şekilde bekletiyor kapağını kapatıp. Sonra tersini çeviriyoruz yani düzünü. Düzünü çevirdikten sonrasında kilere kaldırıyoruz. Burada da bir dipnot geçelim ki onu söylemeyi unutmayalım. Sıcak sıcak kavanozlayalım. Mutlaka sıcak olması gerekiyor. Öyle annem kenarlarını siliyor bakın. Yani böyle yapınca çok rahat bir şekilde saklanabilir bozulmadan. Yani gözünüzün önüne koymaya çalışın. Eğer kapaklarınız tutmamışsa yani herhangi bir taşma olabilir, köpürme olabilir, bir küflenme gibi bir şeyler olabilir. O yüzden onu gözünüzün önünden ayırmayın derim birkaç gün, bir hafta, 2 hafta. Annem bu şekilde yapınca hiç daha ben bozulduğunu bilmem. Güneş görmeyen kilerimizde saklıyoruz. Düz bir şekilde dediğim gibi bir gün bu şekilde ters kalıyor. Sonrasında düzünü çeviriyoruz. Ve videomuz bitmedi. Şimdi nasıl pişirileceğini annem gösteriyor sizlere de fikir olması için. Yani aklınıza takılmasın diye. Eğer aklınıza takılan bir soru olursa yorumlara da yazın lütfen. Bakın bu önceki yaptığımız bamyaydı. Hiç bozulmamış. Annem soğanı doğradı bu şekilde. Sonrasında tencereye kıymayı alıp şöyle bir kavuracak. Bamya yemeği gerçekten kıymalı çok daha lezzetli oluyor. Sizler nasıl pişiriyorsunuz? Yorumlara yazarsanız hem bizlere fikir olmuş olur hem de takipçilerimiz de yorumları okuduğu için fikir olmuş olur onlara da. Kıymamızın ardından bakalım Aysel Sultanım ne ekleyecek? Ben de bir şey söyleyeceğim şimdi. Aysel Sultanım içine sevgisini katarak hazırlıyor. O yüzden pek güzel oluveriyor maşallah. Aysel Sultanım 2 saatte 3 saatte hazırlıyor. Ben 2 dakikada 3 dakikada yiyiveriyorum. Anacığım bir tane piyazlık doğranmış soğanı ekledikten sonra yağ ekliyor. Bamya yemeğine soğanı mutlaka bu şekilde kavurur. Yani hep böyle yapar. Sonrasında üzerine bamya konservesini ekliyor. Tadından yenmeyecek, tadına doyum olmayacak. Bu şekilde de limon suyu ekliyor. Bu pişirme aşamasında da 2 çay kaşığı tuz ekleyip suyunu da kattıktan sonra güzelce pişirecek annem. Gerçekten Aysel Sultan'ın ellerine sağlık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Şöyle yemeğin bitimini de gösterelim. Videomuz tam olsun. Dediğim gibi her gün canlı yayın açmaya çalışıyoruz. Shortlarda da seslendirme yapıyorum. Oralara da katılırsanız seviniriz. Bakın konserveyi ilk başta çok pişirmediğimiz için şimdi 10 dakika daha pişirdik. Yani zaten bamya hemen pişiyor. Göz hakkınızı helal edin. Allah razı olsun sizden. Bir sonraki tariflerimizde görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun.